Bu arada niye böyle giriş yaptığımı söyleyeyim. Çok fena bir masrafa girdim. Çok gereksiz bir masraftı aslında. Ama bugün gerçekten çok heyecanlıyım bu kutu açılımını yapacağım için. Zaten videonun başlığında gördünüz. Bugünkü konuğumuz yeni aldığım MacBook Pro. Piyasadaki en ucuz MacBook Pro modelini almama rağmen çok büyük bir yara açtı bende maddi anlamda. Ama umarım değecek çünkü gerçekten bir Mac işletim sistemine geçmek istiyordum. Çünkü iPhone kullanıyorum. Aynı ekosistemde işleri çok kolaylaştırıyor ve asıl almamın sebebini de videonun devamında söyleyeceğim. Hatta şimdi söyleyeyim. Bilenleriniz vardır, ben Monster Notebook kullanıyordum. Yaklaşık 3 senedir de bu notebook'u kullanıyorum. Çok da memnunum. Fakat şöyle bir sıkıntısı var abi. Batarya. Şu şarj aleti abi zebellah kadar kocaman bir şarj aleti var ve bunun şarjı yarım saat anca gitmeye başladı. Ve sürekli ben bunu yanımda dolaştırıp pil arıyorsam bir anlamı kalmıyor benim için bunun laptop olmasının. Diyenleriniz olacak ya masrafa girilir mi vesaire, hani pilini değiştirseydin diye. Şöyle bir durum da var. En güçlü moda alsanız bile prize takılı olmasa tam performans veremiyor ve işlerimi yapamıyorum. Atıyorum video editleyeceğim. Prize takılı değilse kasmaya başlıyor. MacBook'larda böyle bir durum yok, onu öğrendim ve gerçekten çok uzun pil ömrü sunuyor. Benim aldığım MacBook'un testlerini izledim. İnternette dolaşma, film izleme gibi aktivitelerde 11 saat dayanıyor. Çok büyük rakam. Yani yarım saat nerede, 11 saat nerede? YouTube'da video izliyorsun abi, yarım saat sonra essela yani. Neyse, bunu yollayalım. Bu arada videoya geçmeden önce size bir şey okumak istiyorum. Çok güldüm abi, sizle de paylaşmak istedim. Biliyorsunuz Elanur Sakin diye bir şarkı çıkarttı. Dinlememiştim şarkıyı ama hep görüyordum internette vesaire. Hadi dedim bir dinleyeyim abi. Bir açtım, altındaki yorumları okudum. Yani kahkahalar attım ya. Bu arada tuvaletteyken okudum. Yani o kadar güzel yorumlar var ki böyle klozetten kalktığımda bacaklarım uyuşmuştu artık. O kadar uzun süre oturup okumuşum. İnşallah güzelleri denk gelir, size de okuyabilirim. Şu YouTube yorumlarını da yukarıya taşıdılar. Nefret ettim ya. Alışamadım bir türlü. Neyse, yorumlara geçelim. Felçli dedeme dinlettim. Niye okuyamadım? Felçli dedeme dinlettim. Durdurmak için ayağa kalktı. Allah razı olsun abla. Buna çok güldüm. Şimdi gülemiyorum tabii ki tekrar okuduğum için. Başka? Bu favorim ya. Kurbanlık rahat durmadığı için kesemedik. Sonra bu müziği açtım. Hayvan başını yere eğdi, kesin diye. Buna kahkahayı bastım ya. 2 dakika falan güldüm herhalde ilk okuduğumda. Cem Yılmaz esprisi gibi, gerçi ben okuyunca çok komik olmuyor da. Klasik şeyler var işte. Nice Greek guy falan. Nice Greek song. Yunanlara direkt atmışlar. Başta güzel geliyordu, meğersem reklammış, yeni fark ettim. Bu da güzel yorum. Bu arada Ela'nın sesine böyle bir sallamışlar ama yani sesi rap'e uygun bu arada kızın. Onu net söyleyeyim. Şu Nice Greek video falan çok doldurmuşlar zaten, her yerde Yunan bayrağı var. Nerede ya o sabah okuduğum güzel yorumlar ya? En başa döndüm. Bu da güzel. Arkadaki klipte Mustang var bu arada, izlemeyenler için söyleyeyim. Arkadaki Mustang zorla tutuluyorsan farlarını bir kere aç kapat yazmış. Abi çok yaratıcı bizim insanımız ya. Harika bir şarkı, sevgilime dinlettim, artık eski sevgilim. Abi bu kızı çok seviyorum. Hep aynı. Çizgisini hiç bozmuyor. Hep kötüydü, yine kötü. Ya daha çok var da okuyamayacağım abi. Biz kutu açılımına geçelim. Ben çünkü sabırsızlanıyorum. İlk defa benim de Mac bir bilgisayarım olacak. Gerçekten deneyimini merak ediyorum. Bir de batarya için değil, ekranı için de satın aldım bu ürünü. Çünkü Apple'ın, yani MacBook'ların, Mac ürünlerinin ekranları çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bakalım, aldık taksitle. Umarım değer. Hadi bakalım. Şöyle yardık. Hadi bakalım. Oh yeah. Bu arada kutulama falan 10 numara. Hiçbir şekilde kutunun dış yüzeyine demeyeyim de kutunun işte anlatamadım. Hiçbir yere temas etmez. Gayet korunaklı bir şekilde gelmiş. Yes be. Kutuya bak be. Gayet başarılı. Arkasını göstereyim. Şöyle zaten özelliklerini falan videonun devamında söyleyeceğim. Ya vallahi heyecanlıyım. Neyse, açalım. Şurada bir dilimiz var. Onu çektik. Çok güzel açılmadı ama. Bu arada ürünün linklerini farklı sitelerden aşağı bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Bunu çok sallamayayım diğer kutular gibi. Şurada dilciğimiz var. Kaldırdık. Bu arada beklediğimden ağır. Daha hafif bekliyordum. Burada Thunderbolt, USB Type-C'den USB Type-C'ye şarj kablomuz var. Şöyle göstereyim. Bunu geri koyduk. Burada kitapçıklarımız var.
Şöyle işte kullanım kılavuzu, garanti belgesi vesaire. Bir de klasik stickerlarımız var. Çok minimalist bir kutu tabii ki. Burada 61 watt olması lazım bunun. Bir kontrol edeyim. Evet, 61 wattlık şarj... Allah! 61 wattlık şarj adaptörümüz çıktı. Yani bahsetmek istediğim şey buydu. Biraz önceki laptopumun şarjının büyüklüğünü gördünüz. Bir de şuna bakın abi. Şu kadar. Yani yanınızda taşıyorsunuz. Gerçekten çok büyük külfet haline geliyor onu taşımak. Tabii ki bunun da bir dezavantajı var. Girişleri. Şunları bir kaldıralım. Şunu da bir çıkartalım. Hadi bakalım. Vatana millete hayırlı olsun. Evet. Space Gray modelini aldım. 13.3 inçlik modeli. MacBook Pro 13 diye geçiyor. Bu 2020 değil 2019 versiyonu. Butterfly yani kelebek klavyeli olan versiyon. Girişlerimizi göstereyim. 2 tane Thunderbolt girişi var. Bir tane de 3.5 mm'lik jack girişimiz var. Başka da bir girişimiz yok. Bu tabii ki ne gerektiriyor bize? Bir kart okuyucu veya bir USB bellek bağlayacağınız zaman tabii ki bir çevirici veya bir adaptöre ihtiyacınız var. Maalesef onları da yanınızda taşımanız gerekiyor. Kesinlikle iş bilgisayarı olarak kullanıldığı için genelde hafıza kartı okuyucusu dahili olmalıydı. Sadece ben değil, kullanan herkes böyle düşünüyor. Ama çok şikayet etmeyeceğim. Bu arada gerçekten incecik abi ya. Evet, alüminyum bir kasaya sahip. Çok rahat çizilebilecek bir kasa ve ezilebilecek bir kasa. Çünkü alüminyum materyal olarak esnek bir malzeme. Ama ayrı bir kaliteli duruyor elinize aldığınızda. Bir bilgisayarımızı açalım. Apple'ın yani MacBook'ların en sevdiğim özelliği tek parmakta kaldırdığınızda direkt açılıyor. Genelde Windows bilgisayarlarda bu tek parmakla kaldırdığınızda alt kasa da kalkıyor. Ama bunun açılması lazım ya kapağı açtığımda. Niye açılmadı? Bilgisayar açık mı? Ne? Kanka bilgisayar açmasa nasıl açılacak? Hayır. Kapağı açtığında açılıyor MacBook'lar. Tamam da o ilk bir başlatacaksın öyle. Değil. Emin misin? Eminim. Şarjı yoktur belki. Ama onun o da garip. Olmaması da garip. Bir daha açıyorum. Büyük ihtimal şarjı yok. Bence sen yanlışın var ha. Çünkü normal kullanırken kapatıyorsun, o zaman açılıyor. Sen daha hiç açmadın değil mi bu cihazı? Hayır. İlk kutusundan çıktığında da direkt kendisi açılıyor. Kapağı açtığında açma tuşu yok bilgisayarın. Nasıl yok ya? Oğlum şarjı yok lan bilgisayarın. Yani şarjı olmaması da tuhaf. Evet, selamlar. Bir önceki videoda, yani siz devam ediyorsunuz tabii ki, birkaç gün öncesinde teknik bir aksaklık yaşamıştım. Teknik aksaklıkta bilgisayarı açtığımda otomatik açılması gerekiyordu ama bilgisayarın şarjı yoktu. Ne hikmetse ben ne zaman Apple ürünü alsam şarjı olmuyor. Kullandığım telefon yani iPhone XR'ı da ilk aldığımda açtığımda açamamıştım şarj olmadığı için. Bunda da böyle oldu. Şimdi yazanlarınız olacaktır işte pili yoksa, ilk aldığında pili bitikse falan sıkıntılıdır vesaire diye. iPhone XR için de aynısını söylemiştiniz ama 2 yıldır kullanıyorum neredeyse ve hiçbir problem yok. Bunu da araştırdım bayağı. Hani ürünün ne kadar kutu içinde beklediğiyle alakalı olan bir durum bu. Öyleymiş yani. Neyse, şarj ettim, kullandım. Biraz daha anlatabileceğim size. Bu videoda teknik özelliklerini ve ufak tefek birkaç günde kazandığım kullanıcı deneyimini anlatacağım size. İlk önce ekranla başlayalım. Ekranımız 13.3 inç IPS diagonal LED bir ekrana sahip. True Tone teknolojisini destekliyor. Yani ışığa göre gözünüzü yormayacak şekilde ekranı ayarlıyor kendisi. 220 ppi bir piksel yoğunluğuna sahip. 500 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. 2560'a 1600 piksel çözünürlüğe sahip Retina bir ekranı mevcut. Renk yelpazesi olarak da alışkın olduğumuz Adobe RGB değil, P3 renk yelpazesini kullanıyor. Bu da renkleri daha gerçeğe yakın görmenize sebebiyet veriyor. Bu konuda sevdim. Windows'tan geçen biri olarak görüntü kalitesi gerçekten beni etkiledi. Renklerin olsun, ekran çözünürlüğü olsun ve gerçekten göz yormuyor. Intel i5 8. nesil bir işlemciye sahip, 1.4 GHz, turbo ile birlikte 3.9 GHz'e kadar çıkabiliyor. 4 çekirdekli bir işlemci. 8 GB 2133 MHz bir RAM'e sahip. Biraz hafızası size düşük gelecek biliyorum. 128 GB SSD var içinde. Yeni modellerinde yani 2020 modelinde en düşük standart 256'dan başlıyor ama bana 128'de yeterli oluyor çünkü genellikle verilerimi taşınabilir hard disk veya taşınabilir SSD'de tutuyorum. O yüzden benim için çok bir problem değil. Paylaşımlı 1.5 GB'lık
Intel Iris Plus 645 grafik işlemcisine sahip. Çok güldürmez de öldürmez de, öyle söyleyeyim. Yani şöyle belirteyim, 4K video editlerken biraz kasma yaşatabilir. Daha denemedim bu arada video editi. İnceleme videosu ayrı olarak gelecek. Hepsini deneyeceğim. Ama 1080'de güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hiçbir şekilde kasma olacağını düşünmüyorum. Zaten incelemelerini çok izledim. Gelelim kamera bölümüne. Bu laptopun en kötü özelliği bence 720p bir kameraya sahip ve gerçekten leş gibi. Hafif karanlık ortamda böyle, hani sanki eskiden olurdu ya internet kafelerde A4 Tek'in böyle webcam'i. Onun gibi bir şey yani. Böyle pahalı bir makineye bu kamerayı koymak bence çok saçma olmuş. Ve bu en ucuz modeli. Bu 16 inç'in özelliklerini arttırdığınızda 50 bin liralara kadar çıkan modelleri var. Ve onda da aynı kamera. Biraz komik olmuş. Neden böyle bir şey yapıldı bilmiyorum. En azından HD, daha güzel diyaframa sahip bir kamera eklenebilirdi. Laptopumuzun üstünde 2 tane hoparlörü var. Stereo bir ses alabiliyorsunuz. Ben boyutuna göre gerçekten beğendim. Hem ses kalitesi hem seviye olarak gayet başarılı. 16 inçlik modelinde bu çok daha iyi. Girişlerimize geldiğimizde de bir tane mikrofon, 2 tane de Thunderbolt girişimiz var. Yani Type-C girişler. Çevirici kullandığınızda VGA, HDMI, DisplayPort hepsini destekliyor. Son olarak da ağırlığımıza gelelim. Ağırlığımız 1 kilo 370 gram. Muadillerine göre gerçekten hafif bir laptop ve size de bahsettiğim gibi asıl alma sebebim pil ömrüydü. Pil ömrü gerçekten inanılmaz gidiyor. Yani 10 saat aralıksız Netflix'ten dizi izleyebiliyorum. Bunu denedim, onayladım. Gerçekten çok verimli çalışıyor ve ben kolay kolay pilin öleceğini düşünmüyorum. Çünkü 2012 yılından beri aynı MacBook'u kullanan arkadaşlarım var. Hala 5 saat falan götürdüğünü söylüyorlar. Bakalım, bunu da deneyip göreceğiz. Benim aklımda olmayan ama beni büyüleyen bir şey daha var. Trackpad. Ben hayatta laptop trackpad'ini kullanamam. Kesinlikle bir mouse bulundurmak zorundayım yanımda ama bunu kullandığımdan beri elimi mouse'a sürmedim. Çünkü mouse'tan bile daha kolay kullanılıyor. Adamlar o kadar fazla atama yapmışlar ki yani multitouch'ın anasını bellemişler, öyle söyleyeyim. Her türlü komut verilebiliyor. Zaten ayarlayabiliyorsunuz bunları. Gelelim touchpad kısmına. Gerçekten İnanılmaz başarılı olmuş. Evet, gelelim touchpad bölümüne. Gerçekten kimin aklına geldiyse dahiyane bir fikir olmuş. Çok kullanışlı. Normalde Windows bilgisayarlarda adres çubuğuna gitmeniz lazım yeni bir adres girmeniz için. Burada tek tuşla direkt istediğinizi yazabiliyorsunuz. Tüm portallar burada, işte ses açma kapama, işte mute burada. Ve en güzel özelliği Siri. Mesela Windows bir bilgisayarda dolara bakmak için girersiniz Google'a, dolar kaç TL yazarsınız. Sonucu böyle çıkar. Şimdi mesela Siri'ye basacağım. Dolar ne kadar? Yanıt 7 lira 28 kuruş. Yani o kadar zaman kazandırıyor ki size. Bu çok basit bir örnekti. Birçok işlem yaptırabiliyorsunuz Siri'ye. Telefondaki neyse bunda da öyle çalışıyor. Yani aslında çok teknik detaya girmeyeceğim. Dediğim gibi başka bir video çekeceğim bunun için. Çünkü biraz daha uzmanlaşmam gerekiyor kullanma açısından. Hala bilmediğim çok özelliği var ve alışma sürecindeyim. Mesela sayfa kontrol paneli biliyorsunuz sol tarafta oluyor MacBook'larda, daha doğrusu Mac iOS ürünlerinde. Hala elim sola gidiyor sayfayı kapatmak için veya aşağı indirmek için. Ona bile alışamadım daha ama yavaş yavaş alıştığımı hissediyorum. Eskisi gibi böyle bir yabancı gibi bakmıyorum bilgisayara. Daha çok olmadı. 5-6 gündür kullanıyorum. Şimdilik gözlemlerim ve ilk izlenimlerim gerçekten başarılı. Bakalım. Bu videoyu burada bitirelim. Aranızda MacBook kullanan varsa böyle beni şaşırtacak özelliklerini aşağıda yorumlarda yazabilirler. Yani ben de internette araştırıyorum size daha güzel anlatabilmek için özelliklerini. Akıl akıldan üstündür. Benim aklıma gelmeyen bir şey olabilir. İnternette bulamadığım bir şey olabilir. Dediğim gibi kullananlarınız aşağıda böyle farklı özelliklerini yazarsa sevinirim. Bakalım, girdik bir borca ama şu an için mutluyum dediğim gibi. Bunun detaylı incelemesinden sonra bir Windows'la Mac'in arasındaki farkları da belirteceğim bir video yapabilirim. Hadi artık yavaş yavaş kaçayım ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.